Arkadaşlar merhaba, mikrosilah programlama dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda sigorta ayarları, frekans ayarları yani mikrosilimizin kendi iç ayarlarını inceleyeceğiz. Hemen New Project kısmından bir adet proje oluşturun. Hazır. Daha önceden oluşturduğumuz gibi herhangi bir fark yok. Ondan sonra projemizi oluşturduktan sonra Project kısmından Edit Project sekmesini açıyoruz. Bu Edit Project sekmesi bizim frekans ayarımız, sigorta ayarı olarak da geçiyor. Farklı isimleri var. Fakat bu Edit Project kısmından ayarlarını yapmazsak bizim yazdığımız kod ne kadar doğru olursa olsun çizdiğimiz yaptığımız değeri ne kadar doğru olursa olsun çalışmayacaktır. Yani mantıksal hatalar da olması bile sigorta ayarlarını yapmadığınız sürece yaptığınız algoritma doğru çalışmayacaktır. Hemen sigorta ayarlarını inceleyelim baştan. SMI 32F3 T6 kullandığımız için hemen buradan kendi mikro işlemcimizi seçiyoruz. Burada mikroizimizin frekansını söylüyor. Biz genelde bunu 8 kullanıyoruz proje simülasyonunda çalıştırdığımız için. Fakat SMI 32F3 T6 data belgesinde de yazdığı üzere 48 veyahut da yanlış hatırlamıyorsam 42 ile 48 civarı arasında bir şey olması lazım. Eğer kodunuzu simülasyonda kullanacaksanız 8 mikrohertz, kodunuzu simülasyonda kullanmayacaksanız ise data kısmında yazan MHz mikrohertz frekans değerini girmeniz gerekecektir. Ondan sonra bunlar sabit ayarlar. Bunlara herhangi bir dokunma müdahale etmenize gerek yok. Asıl önemli olan kısım bu sol taraftaki sekmelerdir. En baştan sırasıyla inceleyecek olursak ilk baştaki sekmemize dahili osilatörün aktif edip etmeyeceğini bize soruyor. Eğer yüksek hızlı dahili osilatörümüzü aktif etmek istiyorsak ona, etmek istemiyorsak off'a tıklamanız gerekiyor. Daha sonra dışarıdan bağlayacağınız osilatörü, yani ikinci kısımda ise burada da dışarıdan bağlayacağınız osilatörü aktif edip etmeyeceğinizi size soruyor. Bunlar ne anlama geliyor? Bu ilk kısımdaki osilatör mikro işlemcinin kendi içerisindeki osilatör. Diğer ikinci osilatör ise dışarıdan bağlanan osilatör. Eğer mikro işlemcinin kendi içerisindeki osilatör kullanacaksanız on. Eğer dışarıdan kullanacağınız bir dahili osilatör olursa bunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Ondan sonra üçüncü kısımda ise bizi biraz daha yakından ilgilendiriyor. Çünkü devrelerde biz bir kristal devresi kullanıyorduk. Bunun sebebini sonradan açıklayacak demiştik. Onun sebebi burada. Oradaki kullanmamızın maksatı frekans ayarlarını yapıp yapmamamız. Oradaki devreyi çizmemizdeki maksat frekansın kalitesini ayarlayıp ayarlamamamız. Yani frekansın kristal devremiz bizim mikro işlemcinin içerisindeki frekansın kalitesini belirliyor. Ekleme 50 mikrohertz bizim için yeterlidir. Eğer kristal osilatörümüzün dışında harici bir osilatör kullanacaksanız bunu aktif etmeniz gerekiyor. Onun haricinde not demeniz yeterlidir. Dördüncü sekmede ise bizim saat güvenliğimizi soruyor. Saat güvenliği nedir diyecek olursak, eğer olur da bizim dışarıdan bağladığımız harici osilatör bir hata meydana gelirse sistem hemen kendi osilatörün devreye sokuyor. Off dediğiniz anda bu işlem gerçekleşmeyecek. On dediğiniz anda osilatörünüz mikro işlemcinizin içindeki osilatör devreye girecektir. Diğer bölümde ise PLL bölümünü aktif veya da pasif yapmak için kullanılır. Diğer sekmede sistemin saatini, yani mikro işlemcinin kendi içerisindeki saati nereden besleyeceğini seçerseniz, haricin besleyeceksiniz, kendi içinden besleyeceksiniz. İstediğiniz herhangi bir saat besleme tipini seçebilirsiniz. Devam edecek olursak bu sekmenin görevi ise saat frekansını bölüp bölmeyeceğimizi bize soruyor. Eğer saat frekansını bölmek istiyorsak buradan kaça böleceğini seçmemiz gerekiyor. İstediğiniz herhangi bir değeri saat frekansımızı bölebiliriz istersek. Diğer sekmelerdeki APP1 ve APP2 kısımları ise bizim veri yollarımızın hangi frekanstan besleneceğini seçmemiz gerekiyor. Daha sonra ADC pinimizin seçeceği frekans, yani besleneceği frekans. Buradan bizim mikro işlemcimizin saatini besleyecek kaynağı soruyor. Vesaire arkadaşlar. Bu ayarlar fazla önemli değil. Bizim için asıl önemli olan ayarlar ilk kısımdaki ayarlar, yani osilatör ayarları. Bu osilatör ayarları bizim için önemli. Eğer mikro işlemcinin içerisindeki osilatörü kullanacaksak on, dışarıdan kullanacağımız bir osilatör varsa bunu aktif ediyoruz. Ondan sonra bizim kurduğumuz kristal devrenin haricinde başka bir frekans kristal osilatörü kullanacaksa
Bunu aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bizim için önemli olan sigorta ayarları bunlar. Bu sigorta ayarlarını ayarladıktan sonra, yani her kodlamaya başlamadan önce bu sigorta ayarlarını yapmamız gerekiyor. Simülasyonda herhangi bir hata çıkmayacaktır, fakat gerçek hayatta devreyi çizdiğiniz zaman, yani devreyi uyguladığınız zaman herhangi bir hata olmasa bile sigorta ayarlarını yapmadığınız için cihazınız çalışmayacaktır veya da düzgün çalışmayacaktır. Sigorta ayarlarını yaptıktan sonra ok diyerek bir kere derliyoruz. Şu an kaydoldu sigorta ayarlarımız. Sigorta ayarları kısmında anlattığımıza göre bu videomuz buraya kadardır. Eğer video size faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.